Merhabalar hanımlar, Yonca'nın Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki renkli tığ işinden güzel bir örgünün anlatımını yapacağım. İstediğiniz yerde kullanabileceğiniz güzel ve kolay bir model olacak arkadaşlar. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız da bu modelle çok kolay bir şekilde örgüler yapabilir. Oldukça kolay bir örnek. Şöyle gri ve pembeyi kullanacağım, açık pembe. Yazlık örgülerde kullanılan Alize Diva ipi arkadaşlar, iplerim. Tığ numaramsa 4 numara 2,5 milimlik bir tığ. Biraz kalın uç tercih ettim, daha yumuşak olsun diye arkadaşlar. Şöyle hemen başlayacağız. Önce pembe ile başlayacağız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yeni örgülerden de haberdar olmak için zili aktif ederseniz yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şöyle hemen başlıyorum arkadaşlar. Bir tane ilmek oluşturdum. Üzerine zincir çekiyorum. Göz kararı zincir çekeceğim. Sonrasında üzerine yuva yaparak başlayacağız. Daha sonra yine pembe ile devam edip trabzan yapacağız arkadaşlar. İki sırada bir renk değiştireceğim için ipi kesmeden bu modeli kolaylıkla örebilirsiniz. İki sırada bir renk değiştireceğim. Daha çok renk de ekleyebilirsiniz ya da tek renkte yapabilirsiniz. Bu kadar yeterli olur arkadaşlar. Küçük bir miktar anlatım yapacağım. Evet, bu kadar zincir yeterli. Şimdi burada ilk zincirin içerisine batıp öncelikle bir tane sık iğne yapıyorum. Bir yanındaki zincire batıp sık iğne yapıyorum. Buraya 2 tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Alttan zincirden 1 2 3 4 5. zincire batıyorum ve buraya bir yuva oluşturuyorum. Şöyle batalım ve sık iğne ile birleştirdim. Şimdi burada 3 tane sık iğne yapacağız. Birinci sık iğneyi yapmış olduk. Yanındaki zincire batıyorum. İkinci sık iğne, bir yanındaki zincire batıyorum ve yan yana 3 tane sık iğne yapmış olduk. 1 2 3 zincir çekiyorum. Alttan 4 tane zincir atlayıp 5.'ye batacağım. 1 2 3 4 ve 5. Şöyle 5. zincire battım ve sık iğne yaptım. Bir yanındaki zincire batıyorum. İkinci sık iğnemi yaptım. Bir yanındakine batıyorum. Şöyle 3 tane sık iğne yapmış oldum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. zincire batıyorum. Ve bu şekilde alt kısma, ilk sıraya yuvalar oluşturacağız. Bu sırayı sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ilk sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Sonda bir tane sık iğne yaptım. Yanına bir tane daha sık iğne yapıp bu sırayı tamamlamış oluyorum. Şöyle bir tane zincir çektim ve döndüm. Burada ilk sık iğnenin içerisine batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımın üzerine bir defa doluyorum ve önümdeki ilk yuva üzerine ikili trabzan yapıyorum. Bu yuvanın içerisine 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 4 5 6 ve 7. Şöyle 7 tane trabzan yaptım ilk yuvamızın içerisine. Şimdi burada 3 tane sık iğnemiz vardı. Şöyle ortadaki sık iğneye batarak hiç zincir çekmeden trabzanları buraya sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi yine hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum ve bir sonraki yuva içerisine yine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Şöyle 7 tane ikili trabzanı yaptık. Şimdi yine hiç zincir çekmeden ortadaki sık iğneye, altta 3 tane sık iğnemiz var. İkinci sık iğnenin üzerine sık iğne ile yine sabitliyoruz trabzanları. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Şöyle ikili trabzan yapıyorum. 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. 4 5 6 ve 7. Bir üst sırada diğer rengi ekleyeceğim arkadaşlar. Hemen şimdi ben bu sırayı tamamlayayım. Bir üst sıradan renk değiştirerek devam edelim.
Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar tamamladım. Şimdi sondaki sık iğnenin üzerine batarak bu yapmış olduğumuz 7 trabzanı bu kısma sabitliyoruz. Şöyle son 2 ilmeğimi tığımın üzerinde bırakacağım. Buradan renk değiştireceğim. Hemen gri rengimi alıyorum. Ve son 2 ilmeğimi buradan geçirip bir tane sık iğne, bir tane zincir çektim. Pardon, hemen şöyle döndüm. İlk baştaki sık iğneye batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Ve burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Buradaki trabzanlardan sayıyorum. 1, 2, 3. 3. trabzan tepesine batıp tek kanadına batacağız arkadaşlar. Burada şöyle trabzanlarımızın 2 tane kanatları var. Şöyle 2 tane ilmekleri var. Şöyle önden tek ilmeğe batarak buraya sık iğne yapıyorum. Bir yanındaki trabzana da aynı şekilde batıyorum, sık iğne yapıyorum. Bir yanındakine 3 tane. Bu şekilde 3 tane sık iğne yaptık. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzandan yine sayıyorum. 1, 2, 3. 3. trabzan tepesine yine tek katına batarak bir tane sık iğne yaptım. Bir yanındaki 2, bir yanındaki 3. 3 tane sık iğne yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki trabzandan yine 3. trabzan tepesinden tek katına batarak devam edeceğiz. Bu sırada da yuva hazırlamış olacağız arkadaşlar. Şimdi bu sıradaki yuvaları hazırlayıp bir üst sıradan devam edelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Hemen burada bir tane zincir çekiyorum. Tığıma bir defa doluyorum. Sıra sonundaki sık iğneye batarak ikili trabzan yapıyorum. Buraya da küçük bir yuva oluşturmuş olduk. Şimdi baştaki ve sondaki yuvalara yarım model yapacağız. Bu modelimizi ortaya kaydıracağız. 1, 2, 3 zincir çektim ve döndüm. Şimdi kenara yarım model yapmak için bu yuvanın içerisine şöyle 3 tane ikili trabzan yapacağız. Baştaki zincirle birlikte 4 tane ikili trabzan yapmış olduk. Yine ortadaki sık iğneye batarak yapmış olduğumuz trabzanları burada birleştiriyoruz. Tığıma doladım. Bir sonraki yuvaya batarak tekrar 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6 ve şöyle 7 tane yapmış olduk. Bu alttaki iki modelin üzerine bir model denk gelmiş oldu bu şekilde arkadaşlar. Modeli kaydırmış olduk. Şöyle yarım daireler yapacağız, yarım aylar yapacağız bu şekilde. Devam ediyorum. Zincir çekmiyoruz. 7 tane ikili trabzan yapıp sık iğne ile birleştirip tekrar 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. 5 oldu. 6 ve 7. Evet, tekrar bu iki yuvayı da tamamlayayım arkadaşlar. Sıra sonuna gelelim. Sıra sonuna geldim. Şimdi burada yarım model yapacağım. Sondaki yuva üzerine buraya 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3 ve 4. Şöyle 4. trabzanı yaptım. Son 2 ilmeğim tığımın üzerinde. Hemen buradan pembe rengi geçeceğim arkadaşlar. Pembe ipimizi kesmemiştik. Buradan devam edeceğiz. Şöyle geçirdim. Bir tane zincir çektim ve döndüm. Şimdi ilk başta başladığımız sıraya gelmiş olduk arkadaşlar. Öncelikle bir tane buraya kenara sık iğne yapıyorum. Sonrasında ikinci sık iğneyi buradan tek katından alıyorum. Şöyle trabzanların tek katından alarak, tek ilmeğinden alarak bu şekilde sık iğne yapıyorum. 2 tane yapmış oldum. 3 tane zincir çekiyorum. Buradan bir sonraki trabzandan sayıyorum. 1, 2, 3. 3. trabzanın tek ilmeğini alarak sık iğne yapıyorum. Bir sonraki trabzana batıp sık iğne, bir sonraki trabzana batarak 3 tane sık iğne yapmış olduk. 3 tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde
devam ediyoruz. İlk başta zincir üzerine yaptığımız yuvayı burada trabzanların üzerine yapmış oluyoruz arkadaşlar. Model bu şekilde devam ediyor. Bir üst sırada pembeyi tamamladıktan sonra gri renkle de yine yarım modelle başlayıp yarım modelle bitireceğiz. Bu sırada bu şekilde tamamlamış olacağız. Şimdi ben bu modeli biraz daha büyüteyim arkadaşlar. Son haliyle tekrar geri dönelim. Evet arkadaşlar, modelimi şöyle biraz daha büyütüp geldim. Son hali bu şekilde. Çok güzel, kullanışlı bir örnek yapılışı anlattım. İnşallah beğenmişsinizdir. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz bu tarz örgüler paylaşıyorum. Ücretsiz bir şekilde abone olursanız bu tarz örgülerden haberdar olursunuz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Videom hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Alt kısma lütfen yorumlarınızı, fikirlerinizi belirtin. Hepinizi yorumlarını okuyacağım, bekliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.